Graves hastalığı nodül olmaksızın tiroidin boyutlarının artması yani goiter ve fazla tiroid hormonu salgılaması yani hipertiroidizm durumudur. Vücudun kendi tiroid dokusuna hasar vermesi yani otoimmün sebeplerle ortaya çıkar. Ancak bu sürecin başlamasının kesin sebebi bilinememektedir. Bununla birlikte lohusalık, vücutta iyot fazlalığı, lityum içeren ilaçların kullanılması, bakteriyel veya viral enfeksiyonlar gibi durumlar olası tetikleyiciler olarak öne sürülmüştür. Ayrıca Graves hastalığına genetik bir yatkınlık da söz konusu olabilir. Bazı Graves hastalarında tip 1 diyabet, Addison hastalığı, pernisiöz anemi ve myasthenia gravis gibi başka otoimmün hastalıklar da bulunabilmektedir. Graves hastalığının klinik belirtileri hipertiroidizmle ilgili olanlar ve Graves hastalığına özgü olanlar olarak ikiye ayrılabilir. Hipertiroidi belirtileri arasında sıcak intoleransı, iştah artışı ve susuzluk ile yeteri kalori alımına rağmen kilo kaybı sayılabilir. Çarpıntı, sinirlilik, yorgunluk, duygusal değişkenlik, aşırı hareketlilik ve titreme de görülebilir. Bağırsak hareketleri artabilir ve hatta ishal görülebilir. Kadın hastalarda genellikle adetten kesilme, doğurganlığın azalması ve düşük riskinde artış görülür. Çocuklar erken kemik olgunlaşması ile hızlı büyüme yaşarken yaşlı hastalarda çarpıntı ve kalp yetmezliği gibi kalp damar sorunları görülebilir. Muayenede tiroid boyutları gözle fark edilecek kadar büyümüştür. Kilo kaybı ve yüzde kızarma belirgin olabilir. Cilt sıcak ve nemlidir. Graves hastalığı olan hastaların yaklaşık %50'sinde göz belirtileri gelişir. Genç erkeklerde jinekomasti sık görülür. Bazen kemik gelişim anomalileri ortaya çıkabilir. Graves durumunda nasıl tetkikler yapılıyor? Tanı için TSH, serbest T4 ve T3 değerlerine bakmak gerekir. Bazı durumlarda sintigrafiye de ihtiyaç duyulabilir. Spesifik olmamakla birlikte antitiroglobulin ve antitiroid peroksidaz değerleri yükselmiş olarak bulunur. Göz bulgularının değerlendirilmesi için gerek manyetik rezonans yani MR veya gerekse bilgisayarlı tomografi yani BT çekilebilir. Graves hastalığının tedavisine gelecek olursak, tedavide tiroid hormon salımını baskılayan ilaçlar yani antitiroid ilaçlar, atom tedavisi yani radyoaktif iyot ablasyonu veya cerrahi olarak tiroid bezinin çıkarılması söz konusu olabilir. Hangi yöntemin seçileceğine çeşitli kıstaslara göre karar verilir. Önce ilaç tedavisine bakalım. Antitiroid ilaçlar genellikle radyoaktif iyot ablasyonu veya ameliyata hazırlık olarak verilir. Bu ilaçlar tiroid hormonlarının üretimini azaltarak veya vücuttaki T4'ün T3'e dönüşümünü durdurarak etkili olurlar. Yaygın olarak kullanılan ilaçlar piyopiltirourasil ve metimazoldür. Doz ayarlaması hastadan hastaya değişir. Genellikle 2 ila 6 hafta içinde tiroid hormon seviyeleri normale döner. Ancak ilaç tedavisinin toplam süresinin ne kadar olacağı tartışmalıdır. İlaç tedavisi kesildikten sonra hastaların %40 ila 80'inde 1-2 yıl içinde nüksler görülür. Antitiroid ilaçlara ek olarak çarpıntı ve benzeri kalp sorunları olan hastalara beta blokör ilaçlar da verilir. Kimler ilaç tedavisinden fayda görürler? Antitiroid ilaçlar daha çok küçük goiterları olanlarda, hafif yükselmiş hormon seviyeleri olanlarda ve ilaçla boyutları hızla küçülen goiterlarda etkilidirler. Tüm bu ilaçların bazı yan etkileri bulunmaktadır ve doktor kontrolü olmaksızın kullanılması doğru değildir. Bir sonraki tedavi seçeneğimiz atom tedavisiydi. Atom yutturması diye tabir edilen atom lokması veya asıl radyoaktif iyot ablasyonu olarak isimlendirilen tedavi nasıl olacak? Radyoaktif iyotun belli miktarlarda ayarlanarak hastaya sıvı eşliğinde içirilmesiyle yapılır. Bu tedavinin en önemli avantajları ameliyattan ve ameliyata bağlı komplikasyonlardan kaçınmayı sağlamasıdır. Ayrıca tedavi kolay olup genel tedavi maliyeti daha düşüktür. Radyoaktif iyot ablasyonu ile
Standart tedaviden sonra 2 ay içinde çoğu hastada hormonlar normal seviyelere gerilerler. Yani ötiroid hale gelirler. Bununla birlikte radyoaktif iyot ablasyonu ile tedavi edilen hastaların sadece %50'si tedaviden 6 ay sonra hala normal hormon seviyelerine sahiptir. Yani ötiroiddir. Geri kalanında ya hala fazla çalışmaktadır, yani hipertiroididir veya zaten artık hiç hormon üretemez hale gelmiştir. Yani hipotiroididir. Kimler atom tedavisine uygundur? Radyoaktif iyot ablasyon tedavisi daha çok küçük ve orta boy guatırlar olan yaşlı hastalarda kullanılır. Ayrıca ilaç tedavisi ve guatır ameliyatından tedavisinden sonra nüksetmiş hastalarda da tercih edilir. Antitiroid ilaç kullanmanın veya ameliyatın uygun olmadığı hastalarda atom tedavisi yani radyoaktif iyot ablasyon tedavisi tercih edilir. Kimlere yapılmaz peki radyoaktif iyot ablasyon tedavisi? Hamile olanlara veya 6 aylık tedaviyle hamile kalmayı planlayan kadınlarla emzirmekte olan kadınlarda kullanımı kesinlikle söz konusu olamaz. Ayrıca özellikle çocuklar ve ergenler gibi genç hastalarda, tiroid nodülü olanlarda ve göz bulguları gelişmiş olan hastalarda da tercih edilmemelidir. Graves hastalığının ameliyatını yapabilecek deneyimli bir cerrahın olmaması da ilaç veya atom tedavisini zorunlu kılan bir durumdur. Atom tedavisinin bazı yan etkileri de var. Nadir de olsa nodüler guatr, tiroid kanseri veya hiperparatiroidi gelişme gibi komplikasyonlara sebep olabilir. Radyoaktif iyot ablasyon tedavisi kesin bilimsel kanıtlar olmasa da tiroid hormonlarının az çalıştığı kadınlarda hamile kalma olasılığında da azalma olabilmektedir. Gelelim ameliyat konusuna. Graves hastalığı için ameliyat planlanan hastalara antitiroid ilaçlar ameliyat gününe kadar devam edilir. Yani hastalar ameliyat öncesinde ötiroid hale getirilmelidirler. Graves hastalığında genellikle 3 tür ameliyat tercih edilmektedir. Beraberinde tiroid kanseri olan, atom tedavisini reddeden, ciddi göz bulguları olan veya antitiroid ilaçlara yaşamı tehdit eden reaksiyonları olan hastalarda bütün tiroid dokusunun tamamen çıkartılması yani total tiroidektomi veya çok az bir tiroid dokusunun bırakılması yani totale yakın tiroidektomi gerektirir. Diğer tüm durumlar için 3. seçenek olan 4-7 gram kadar tiroid dokusunun bırakılması yani subtotal tiroidektomi uygundur. Her 3 yöntemin de kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Bu nedenle ameliyatın şekline cerrah ve hasta konuşarak ortaklaşa karar vermelidir. Ameliyattan sonra tiroid hormonlarının seviyesi tekrar artacak olursa genellikle atom tedavisi tercih edilir. Graves hastalığında ameliyat yapmanın amacı hastalığın en az sorunla tam ve kalıcı kontrolünün sağlanmasıdır. Bu nedenle Graves hastalığında ameliyat ya kanserli veya kanser şüphesi olan tiroid nodüllerinin varlığında, genç kadınlarda, tedaviden hemen sonra gebe kalmak isteyen hastalarda ve antitiroid ilaçlara karşı şiddetli reaksiyonu olan hastalarda, bunun dışında yutma ve konuşma zorluğuna ve ses kısıklığına neden olan büyük guatırları olan hastalarda ve son olarak da atom tedavisi almaya isteksiz hastalarda önerilir. Ayrıca Graves'e bağlı orta veya şiddetli göz bulguları olan ve sigara kullanan hastalar, hipertiroidizmin hızlı kontrolünü isteyenler ve antitiroid ilaçlara zayıf uyum gösterenlerde de ameliyat yapılabilir. Hamilelikte Graves için ameliyat yapılmalı mı? Hamile olan Graves hastalarında ameliyat sadece hızlı kontrol gerektiğinde ve antitiroid ilaçlar kullanılamadığında yapılır. Eğer gerekiyorsa en ideal zaman hamileliğin ikinci 3 ayıdır. Yani 4. ila 6. aylar arasıdır.